Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır biber turşusu tarifiyle sizlerleyim. Jalapeno Meksika acısı biber turşusu. Hiç lafı uzatmadan buyurun arkadaşlar, yapım aşamasına geçelim. 4 kilogram kadar Meksika acısı biberim var. Ben 4 kilodan yapacağım. Tabii ki sizler daha az veya daha fazla biberle yapabilirsiniz. Biberlerimi güzelce yıkadım, sularını sızdırdım. Acısı da tam yerinde olan bu biberimizin doğrarken eldiven kullanabilirsiniz. Ben pek eldivenle iş yapamadığım için kullanmadım. Ama 2 günde acısı elimden çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. O sebeple eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Biberlerimi ince ince doğruyorum. Çok ince doğramayalım, çok kalın da doğramayalım arkadaşlar. Bu incelik yeterli güzel bir turşu olması için. İstiyorsanız elinizle de doğrayabilirsiniz. Ben tahtada doğradım. Biberlerimi hepsini bu şekilde doğradım arkadaşlar. 4 kilogram biberden koca tepsi çıktı. Doğradıkça daha bereketli oldu. Şimdi artık kavanozlarıma doldurma işlemini yapacağım. Kavanozlarımı kaynar suyla yıkadım arkadaşlar. Kuruladım. İçine 4-5 diş kadar sarımsak ekliyorum. Sarımsak dişinizin ufaklığına göre değişebilir. Eğer ufak dişse 5 diş, büyük dişse 4 diş de ekleyebilirsiniz. Ortalarında 3-4 diş yine tekrar sarımsak ekliyorum. Benim sarımsaklarım büyük dişti. Onları doğradım arkadaşlar. O şekilde koyuyorum. Yani bir kavanoza 12-13 diş sarımsak koydum. Ama tabii ki dediğim gibi doğranmıştı sarımsakların dişleri. Sarımsak biber turşusuna çok yakışır. Tabii ki fazlası da biber turşusunun lezzetinin önüne geçer. O sebeple çok fazla olmadan sarımsağını da orantılı bir şekilde eklememiz yeterli. Ben toplamda 12 diş kadar sarımsak ekledim. Ufak diş olarak hesap edin siz. En alt katına, orta katına da sarımsağımı ekliyorum. En üst kısmını da ekliyorum. Kavanozlarımızı da doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Sıcak suyu da döktükten sonra zaten biberler aşağıya doğru inecek. Ben 1 kilogramlık kavanozlarıma doldurdum arkadaşlar. Tabii ki sizler arzu ederseniz yarım kilogramlık kavanozlara da yapabilirsiniz turşunuzu. Bu biberle bu şekilde tarif denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dışarıda dönercilerde ikram edilen biber turşusundan daha lezzetli oluyor. Çıtır çıtır gerçekten tadıyla çok muhteşem. Normalde biber turşusu severim ama bu biber turşusunu daha çok sevdim. O sebeple de fazlasıyla yapıyorum. Evet, bütün kavanozlarımı doldurdum arkadaşlar. Üstünde gördüğünüz gibi sarımsakları da görünüyor. Açıklama kısımlarında ne kadar malzeme koyduğumu her zaman belirtiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kavanozlarımı, biberlerimi doldurdum. Toplamda 7 adet kavanoz çıktı birer kilogramdan. Tabii ki sizler yarım kilogramlık kavanozları yaparsanız bu sayı daha fazla olur. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Görüyorsunuz yani çay kaşığı hepsi dolu değil. Büyük parça 3 parça kadar limon tuzu, çok fazla eklerseniz limon tuzu biber turşunuz çok ekşi olur arkadaşlar, tadını bozar. Onun için her zaman orantılı ekleyelim. Limon tuzum da iri parça olduğu için 2-3 parça kadar eklemiş oldum. 1 çay kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Toz şeker de eklerseniz turşunuzun tadı daha lezzetli olur. 1 çay kaşığı yeterli. Toz şekerini de fazla eklememeye dikkat edelim. Bütün kavanozlarıma birer çay kaşığı toz şeker ekledikten sonra 1 yemek kaşığı turşuluk kaya tuzu ekliyoruz. Turşularınıza asla yemeklik tuz kullanmayın. Yemeklik tuz kullanırsanız turşularınız erir. Her zaman turşuluk kaya tuzu kullanalım. 1 yemek kaşığı kadar yeterli oluyor. Fazlası çok tuzlu yapar. Tuzlarımızı bütün kavanoza paylaştıktan sonra artık sirkesini ekleyebiliriz. 1 çay bardağı sirke ekliyorum. Gördüğünüz gibi çay bardağım çok büyük değil arkadaşlar. Minik çay bardağı da değil. Eğer sevmiyorsanız çok fazla, çok az azaltabilirsiniz. Ama güzel bir lezzetli biber turşusu istiyorsanız 1 çay bardağı eklerseniz gerçekten çok güzel lezzetli bir turşu elde etmiş olursunuz. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz.
Elma sirkesi, üzüm sirkesi fark eder mi diye çok soran oluyor. Fark etmiyor arkadaşlar. Bizim damak tadımız üzüm sirkesine alıştığı için hep üzüm sirkesi kullanıyoruz. Tabii ki elma sirkesiyle alışsaydık onu da kullanırdık. Ben elma sirkesiyle de yaptım turşu. Hiçbir fark görmedim aslında. Elma sirkesi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kapaklarımı da bu arada kaynar suyla güzel yıkadım ve kuruladım arkadaşlar. Her zaman sıfır kapak kullanın. Kullanılmış kapak her zaman risklidir arkadaşlar. Sıfır kapak kullanarak içinizin rahatlığıyla turşularınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlarsınız. Kaynar suyumu kavanozlarımın üzerine döküyorum. Ocağın üzerinden hemen kaynayınca almadım. Kaynadıktan sonra şöyle 5-6 dakika daha kaynattım ki arkadaşlar. Ondan sonra aldım. Ve kavanozlarımın üzerine kaynar sularını direkt döküyorum. Bütün kavanozlarıma. Kaynar su çıtır olmasını sağlıyor. Kaynar suyla erir mi, yumuşar mı diye düşünmeyin. Kaynar suyun etkisiyle turşularınız çıtır çıtır olacak. Bıçak yardımıyla bu kenarlarında havasını çıkartıyorum arkadaşlar. Bu işlemi de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Aralarına su girmiş olacak. Bakın suyu hemen birazcık azaldı. Üzerine tekrar kaynar suyu ilavesini yapacağım. Sizlerin de daha güzel turşu yapmanız için her detayı ince ayrıntısına kadar çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi geri kalan kaynar suyunu da tekrar döküyorum. Biraz suyunda azalma olmuştu. Kaynar sularımı döktükten sonra şimdi hiç vakit kaybetmeden kapaklarımı kapatıyorum. Kavanozumuzun sıcağıyla iki geri bir ileri şekilde kavanozlarımızın kapaklarını kapatalım. Kavanozlarımızın ağzını da silmeyi unutmayalım arkadaşlar bu arada. Kavanozlarımın sıkıca kapandığından da emin olaraktan iki geri bir ileri sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde birazcık salladıktan sonra temiz bezin üzerine ters çevireceğim. Ters çevirdiğim kavanozlarımın üzerine temiz bez örteceğim. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Kavanozlarımın kapakları daha sıkı tutmuş olacak arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bir gece bekleyen turşularımızın hemen rengi sararmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben artık kavanozlarımı ters çevireceğim ve serin, güneş görmeyen yerde saklayacağım. İster 3 gün sonra, ister bir hafta sonra kapaklarını açıp yiyebilirsiniz. Bir sene bile arkadaşlar hiç bozulmayan, aynı çıtırlıkta kalan bir turşu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Turşunuzun kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.